Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay, her türlü iki şiş örgü alanında kullanabileceğiniz güzel bir modelle geldim. Şöyle modelin anlatımı için arkadaşlar, şöyle Himalaya ipim var. Şöyle renk kodunu merak eden olursa, rengimiz ise şöyle hemen göstereyim. Renk kodumuz bu şekilde arkadaşlar. 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler kullanabilirsiniz. Almış olduğunuz ipin önerdiği şiş numaralarından da kullanabilirsiniz. Hemen şöyle dilerseniz Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Modelimiz gerçekten çok kolay bir model. Tek sıradan oluşuyor ama şöyle iki sırada kendini tamamlıyor arkadaşlar modelimiz. Hemen şöyle ilmekler toplayarak başlıyorum. İlmek sayılarımız bu modeli yapacağımızda 4 ve 4'ün katları artı 3 ilmekle modelinizi kurabilirsiniz. Artı kenar bantlarında eklemeniz yeterli gelecektir. Hemen şöyle ben ilmeklerimi topluyorum. Ben ilmeklerimi toplarken henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Evet, şöyle ilmeklerimi topluyorum arkadaşlar. Şöyle hemen sayalım. 2 4 2 4 2 4 2 4 artı 3 ilmek. 1 2 3 dörtlü gruplar halinde ilmeklerinizi toplayıp artı 3 ilmek eklemeniz yeterlidir arkadaşlar. Hemen şöyle birinci sıramızdan başlayalım. Lastik gerektiren bir model. Kenar ilmeğimi ilk sıram olduğu için örerek alıyorum. Düz bir şekilde. Bir sıra ters örgü örerek modelimi kuracağım arkadaşlar. Sizler bu modelin altına istediğiniz lastik örneğini kurabilirsiniz. Dilerseniz haroşa, dilerseniz ters düz örgü üzerine rahatlıkla kurabilirsiniz modeli. Hemen bu sıramı ters bir şekilde ördüm. Örgümün ön yüzüne geçtim. Hemen modelimize şekil vereceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir ilmek ters örüyoruz. Bir ilmek tersten sonra bir tane şişimin başına ipimi alıyorum. Burada 3 tane ilmek üzerinde hemen işlem yapacağız. 3 tane ilmeğimi tek seferde düz bir şekilde örüyorum. Şişimden bırakmıyorum. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi daha tek ilmeğimi örmüyorum. 2 ilmeğimi daha örüyorum. Düz bir şekilde. Yani 3 ilmekten 3 ilmek arkadaşlar. Şöyle bir doladık, 2 kez de ördük, 3 ilmek. Arada ters ilmeğimizi örüyoruz. Yine tekrar bir doladım, 3 tane ilmeğimi tek seferde düz ördüm. Şişimden bırakmıyorum. Tekrar 2 ilmeğimi bir kez daha düz ördüm. Yine burada ters arada bir ilmeğimiz var. Şöyle düzelteyim ilmeğimi.
ters ördüm, doladım. Yine 3 tane ilmeğimi birlikte ördüm. 2 ilmeğimi de tekrar bir kez daha ördüm ve bıraktım. Aradaki ters ilmeğimi ördüm, bir doladım. 3 ilmeğimi birlikte düz bir şekilde tek seferde ördüm. Tekrar 2 ilmeğimi bir kez daha düz bir şekilde ördüm. Yine kenarda bir tane ters ilmeğim, kenar ilmeğimi de ters örerek bu sıramızı tamamlamış olduk. Modelimizin ikinci sırası arka yüzdeyiz. Modelimizin ikinci sırası arka yüzde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada ön kısımda ters örmüş olduğumuz bir tane ilmeğimiz var. Arka kısımda düz bir şekilde örüyoruz. Yine bir artırmamızı yapıp aynı teknik ama ters örüyoruz. Yine 3 tane ilmeğim ters bir şekilde hepsini birlikte ördüm. Şişimden bırakmadan bu ilk olan 2 ilmeği tekrar bir kez daha ördüm. Şişimden bıraktım. Devam ediyorum. Arada bir düz ilmeğimi ördüm. Bir artırdım. 3 tane ilmeğimi ters bir şekilde ördüm. Yine burada 2 tane daha ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Ve şişimden bıraktım. Bir düz dola, 3 tane ilmeği birlikte ör. Yine tekrar 2 ilmeği tekrar bir kez daha ör. Bir düz arada tekrar bir dola, 3 ilmeği birlikte ters ör. 2 ilmeği tekrar bir kez daha bir düz, kenar ilmeğimi de ters ördüm. Evet arkadaşlar, modelimizi bir kez kurmuş olduk. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Tabii ki modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor. Hemen tekrar ikinci örneğim birinci sırasını tekrar bir kez göstermek istiyorum. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Bir ters ilmek artır. 3 ilmeği düz ör. Yine 2 ilmeği bir kez daha ördüm, bıraktım. Arada bir ters artır. 3 ilmeği birlikte ör. Yine buradaki 2 ilmeği tekrar bırak. Ters artır. 3 ilmeği birlikte ör. 2 ilmeği tekrar bir kez daha örüyoruz. Bırakıyoruz. Arada ters ilmeğimiz. Artır. 3 ilmeği birlikte ör. Yine tekrar 2 ilmeği bir kez daha ör, bırak. Ters ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Arka yüzde de yine aynı bir önceki göstermiş olduğum gibi devam ediyor arkadaşlar. Modelimiz bundan ibaret, kendini tekrarlayarak ilerleyen bir model. Hemen ben şöyle daha önce yapmış olduğum sizlere biraz daha büyük parça üzerindeki modelimi göstereyim. Evet, şunu hemen kenara alayım. Şöyle modelimi. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Gerçekten hem kolay hem güzel model, buna derim. Hoş bir model. Şöyle lastik uyguladım alt kısmına. Dediğim üzere sizler dilerseniz haroşa uygulayabilirsiniz ama lastik de çok yakıştı. Şöyle arka yüzünde hemen gösterelim arkadaşlar. Arka yüzü de tertemiz duran hoş bir model. Şöyle. Çok da hızlı ilerleyen bir örnek. Evet, bu modelden neler yapabiliriz arkadaşlar? Bu modelden hem kız hem erkek çocukları için yelekler, süveterler yapabiliriz. Hırkalar yapabiliriz. Çeyizlik örgülerde kullanabiliriz. Çeyizlik örgülerde şallar yapabilirsiniz. Lastik uygulamadan alt kısmına
Dikdörtgen şallar yapabilirsiniz. Alt kısımlarına tığlama geçersiniz, fıstık yaparsınız. Dikdörtgen şal güzel durur. Anne yelekleri yapabilirsiniz, çeyizlik yelekler yapabilirsiniz. Yani aklınıza gelebilecek her türlü iki şiş örgü alanında kullanabileceğiniz güzel gösterişli bir model. Evet arkadaşlar, bu videomda sizlere bu modelin yapımını elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Umarım sizler de benimle birlikte yaparsınız. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.